Cesur, yeni dünyada toplumsal istikrar, hayatın her alanının detaylı şekilde planlanması, planların hayata geçirilmesi ve sahip olunan ileri teknolojiyle yürütmenin denetlenmesiyle gerçekleşir. Fakat sistem doğası gereği denetleyemeyeceği alanların varlığının farkındadır ve bu istikrar açısından çözüme ulaşması gereken bir problemdir. Bugün işte bu soruya romanda yanıt arayacağız. Bu arada konuyla alakalı görüşlerinizi videonun altındaki sohbete yazarak konuyu ne yönde genişleteceğimle alakalı bana fikir verirseniz sevinirim. Konumuza dönersek, dünya hükümetini yönetenler insan doğasının belirsiz ve önceden belirlenemeyecek yapısının farkındadırlar. Her ne kadar genetik ve psikolojik olarak toplum şartlandırılsa da insan ruhu doğaçlama olana, sanata ve inanca karşı doğal bir meyle sahiptir. Yani her şey yolundayken de bir insan kendini depresif hissedebilir. Sahip olacaklarının en iyisine sahipken daha azına yönelebilir. Veya dünya yerine kendi ruhuna doğru genişlemek isteyebilir. Dediğim gibi insan ruhu karmaşıktır ve önceden kestirilemez. Bunun romandaki karşılığına bakarsak, Lenia bir asansör dolusu alfa artı adamla, yani insan beden ve zekasının en üst seviyesiyle beraber yolculuk yaparken, ki bu adamların hepsiyle beraber olmuştur. Bu adamlarda beğenmediği yanlar anlatılır bize yazar tarafından. Toplumda insanların birbirleriyle sınırsız cinsel beraberlik kurmaları teşvik edilmektedir. Fakat Lenia bir adama bağlanmayı tercih eder. Veya birçok mükemmel erkek dururken o şartlandırılmasında embriyosuna alkol döküldüğü dedikodusuna sahip daha az olan Bernard'ı tercih edecektir. İnsan doğasındaki bu paradoksal yapı genel hatlarıyla hepimizin kabulü olsa da yeni dünya tarafından tasvip edilmez. Çünkü bu kişisel hezeyanların ortaya çıkışı karşısında insan ruhu bunlara kişisel tepkiler verir. Bazı insan sanata kaçar, bazısı inzivaya çekilir veya içine kapanır. Bernard'ın bazı zamanlarda toplumdan uzak kalarak yalnızlığı tercih etmesi, Helmholtz'un şiir yazışı veya Vahşi'nin kendini ifade etmek için Shakespeare'den yararlanması gibi. Her halükarda sonuç toplumdan koparak totaliter sistemlerin paranoyası olan bireyselleşmenin yolunun açılmasıdır. Bu ise yeni dünyada istikrarı kökünden değiştirebilecek bir eylem olarak görülmektedir. Bütün bu şartlandırma ve genetik müdahalelere rağmen insan doğasının kontrol edilemeyen bu yanının farkında olan sistem kendine göre çarpık gördüğü bu duruma soma denilen haplar vasıtasıyla müdahale eder. İnsanlar ruhsal çelişkileri ortaya çıkmaya başladığı andan itibaren bu ilaçlar vasıtasıyla duygusal olarak yükseltilirler. Yani soma, cesur yeni dünyada distopya vatandaşlarının kendileriyle ilgili gerçeklerden kaçmak ve anlık problemlerini gölgelemek amacıyla kullanımı dünya tarafından teşvik edilen bir ilaçtır. Ve bir yönüyle günümüz dünyasında gerekli gereksiz kullanılan antidepresanları hatırlatır. Yeni dünyanın evreninde durum bu iken yazar bu evrenin dışındaki bir karakter, yani Vahşi John vasıtasıyla soma kullanımını tartışmaya açar. Ve insan doğasına ait bu dalgalanmaların soma yerine sanat üzerinden de dengelenebileceğini göstermeye çalışır. John bunu Shakespeare'in Juliet karakteri üzerinden gösterir Lenia'ya. Shakespeare üzerinden gösterilen insan ruhuna dair yalın gerçeklerdir. Buna karşılık sistem insan ruhuna dair bütün gerçeklere değil sadece mutluluğa önem verir. Yeni dünyada gerçeklerin bir tarafa bırakılarak sistemin vatandaşlarına sadece mutluluk tedarik etmesi dünya denetçisi Mont üzerinden savunulur. Mont, insanların mutlu oldukları zaman gerçeği bildikleri zamana göre daha iyi olduklarını iddia eder. Sisteme göre mutluluk, yiyecek, giyecek, barınma, seks ve benzeri tüketim mallarına ve somaya ne kadar sahip olunduğu ile ilgilidir. Buna karşılık vatandaşlardan saklanılan gerçek iki yönlüdür. Bunlardan ilki insan ve tabiata dair gerçekleri ortaya çıkartan ampirik ve bilgisel bilgi iken ikincisinin insanlar arasındaki sosyal ve kişisel bağların doğasına dair olduğunu görürüz. Bu iki çeşit bilgi içerik itibariyle birbirinden tamamen farklıdır. İlki objektif iken diğeri tamamen kişiseldir. Ancak sahip oldukları ortak özellik keşfedilmeleri sırasında insan ruhunda ortaya çıkarttığı ateşleme etkisi tutku ve heyecandır. Bunlardan birini Mont gençliğinde yaşamış iken diğerine Vahşi John'un Shakespeare okumaları sırasında şahit oluruz. Ancak bu gerçeğin keşfi iki farklı türü için de geçerlidir, uğraş ve çabalama gerektirir. İşte bu çabalama sürecinin yarattığı bireysellik ve bu çaba sırasında duyulan acı toplumsal istikrar için tehlike arz eder. Bundan dolayıdır ki yeni dünya bireylerin gerçeklerin peşinde değil mutluluğun peşinde koşmasını teşvik eder. Kısaca toparlayacak olursak, yeni dünya hükümeti kontrol edebileceği her alanı sosyal ve fen bilimleri vasıtasıyla kontrol eder. Fakat bir yanıyla farkındadır ki insan doğası veya okumanıza göre ruhunun karmaşık yapısı denetimin gücünden fazladır.
İnsanın evrenle alakalı bildikleri halen daha kendiyle ilgili bildiklerinin üzerindedir. Bu sistemin işleyişi açısından tehlike olarak görülür. Bunun için insan ruhunda ortaya çıkan fırtınaları bastırmak amacıyla toplum Soma isimli bir ilacın bağımlısı haline getirilmiştir. İsteklerinizi lütfen videonun altına yazın, sayfamı takip edin ve güzel günlerde görüşelim.